Cloud Design'a yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ile beraber neler geldi, neler gitti, neleri artık çok daha kolay yapabiliyoruz. Bu videoda bugün bunu anlatacağım. Cloud Design hakkında bilmen gereken her şey bu videoda olacak. Ben Cloud Design'ı anlatırken sen de bu sırada abone olup like atabilirsin. Cloud Design değişti, neler değişti, neler geldi bakalım. Önce gördüğümüz kısımlardan başlayacağız. Tabii ki bir sonraki adımda düzenleme kısmında daha fazla düzenleme değişiklikler var. Onlara geçeceğiz. Ancak burada gördüğümüz kısımdan çok görmediğimiz kısımda bir değişiklik oldu. O da şu. Bundan önceki sürümde Cloud Design inanılmaz bir token israfı yapıyordu. Yani sen A desen senden 3000 tane token'ı mesela yani götürüyordu. Çok fazla token harcadığı için de çok fazla popülariteye sahip olamadı. Bu sürümde onu biraz düzelttiklerini iddia ediyorlar. Token tasarrufunu daha iyi hale getirdiklerini söylüyorlar. Ancak birkaç denedim. 1-2 gündür deniyorum ama müthiş seviyede değil hala. Çok fazla token yiyor. Çok çabuk bitiriyor tokenları. Limitleri çok hızlı bitiriyor ama yine de anlatalım. Şimdi Cloud Design bizi böyle bir karşılama ekranı karşıladı. Başlayacağımız template'leri burada bize 5 adet güzel bir animasyonla tasarımda göstermeye başlamışlar. Design sistem otomatik olarak geliyor. Tabii ki herhangi bir kendi design sisteminizi veya marka için oluşturduğunuz design sisteminiz, tasarım sisteminiz yoksa default olarak geliyor ama bunu kaldırıp sıfırdan bir tasarımla da başlayabilirsiniz. Template'de de bahsettiğim az önce buradaki animasyon wireframe gibi detaylar var. Bunlardan başlayabiliriz. Hemen sağ tarafında da model seçimi ekranımız var. Burada farklı modelleri seçebiliriz ancak Fable dışında hala Türkiye'ye ve tüm dünyaya Amerika dışında kapalı. Sadece Amerika'da kullanılabiliyor şu an için. Effort'umuzu ben Medium'a çekmişim. Medium'da kalabilir. Alt kısımda projeler var. Eski projeleri burada görüyorum. Design sistemi, default sistemler var. Burada Create Design System deyip yeni bir design sistemi de oluşturabiliyorsunuz. Bunu GitHub'daki bağlantıyla veya Figma dosyasıyla da oluşturma imkanınız var hızlı bir şekilde. Tabii ki sahipsiniz. Bunun dışında template'ler kısmında yeni bir başka template'ler yok. Bunlar var. Burada anlatacağımız çok fazla detay yok. Buraya bir tasarımla başlayıp sonrasındaki kısımları anlatmaya devam edelim. Öncelikle şuradaki design sistemi bir kaldıralım ve template olarak da wireframe seçeyim. Ben bir psikolog tek sayfalık bir psikolog sitesi yapmak istiyorum. Bunun için bir prompt oluşturdum Gemini üzerinden. Bu prompt'u buraya direkt kopyala yapıştır yazıp prompt'un detaylarını okumadım bile. Ancak hiç önemi yok. Buradaki esas amaç düzenlemeleri ve nasıl kullanacağımızı görmek. Opus 4.8'i kullanalım. Medium olsun. Bunun için oldukça fazla token harcayacağım ancak bu videoya değer. Başlayalım bakalım. Bize öncelikle birkaç soru soracaktır muhtemelen bu detayları aldıktan sonra. Şimdi sorularını ve detayları anlaması için biraz zaman tanıyalım. Evet, şimdi tasarımı bitirdi. Ben bu tasarım çok boş olsun istemedim. Çok dümenden olsun istemedim. O yüzden bir adet şuraya logo, bir adet de bir psikolog görseli ekledim. Bu iki görsel de bu arada tamamen yapay zeka ile ürettiğim için hiçbir telif hakkına sahip değildir. Logo ve görseli de ekledikten sonra böyle bir tasarım bize ortaya çıkarttı. Ne yapmış? Önce bir bakalım nasıl yapmış. Güzel bir header'ımız var. Logomuz sağ tarafta, iletişim için randevu butonumuz ve 4 adet de header'da menümüz var. Hepsi tek sayfada gidecek şekilde ayarlanmış. İlk alanımızda güzel bir metin alanı. Sağda görsel deneyimi belirtmiş. Ön görüşme, planla ve yaklaşımı keşfedin linkleriyle beraber. Hemen altında yaklaşım kısmı, bu hakkımda kısmına tekamül ediyor sanırım. Aynen. Tekamülü de başka hiçbir kanalda duyamazsınız muhtemelen. Yaklaşımım kısmını belirtmiş. Çok fazla hover efektlere girmemiş. Çok sade bir tasarımda oluşturmuş. Renkleri zaten bu şekilde belirtmiştim. Altta uzmanlık alanları. Burada bir ufaktan bir hover efekti vermiş. Güzel olmuş. İletişim kısmı da bir form ve iletişim bilgilerini eklemiş. Kadıköy'de çalışıyormuş. Bütün konuma kadar yazmış. Ben bunları verdiğimi düşünmüyorum. Neyse. Bu tür alanı biraz zayıf kalmış. Burada bir menümüz yok. Ama acil durumlar için uygun değildir. Lütfen 112 arayın. Benim görselin altına geldi muhtemelen ama böyle bir alanda eklemiş. Tamam, güzel. Burada yapacağımız tasarıma odaklanmayacağız bu videoda. Cloud Design'da başka neler yapabiliriz? Şimdi sol taraftaki panelden zaten burada yazarak bu siteyi geliştirmeye devam edeceğimizi biliyoruz. Ancak son sürümle beraber de neler eklendi? Burada bir markup var. Bu markup buradaki tüm alanı seçme imkanı veriyor. Yani nedir? Mesela neyi seçelim? Şu alan mesela. Burada bir 10 yıl deneyim alanı var. Bunu seçip sadece bu alan için istediğim bir düzenleme ekleyebilirim. Bunu mesela tamamen kaldıralım. Sadece bunu kaldırmak istiyorum. Sadece bunu seçip kaldıralım dedik ve bu Cloud Design bunu birazdan kaldıracak. Önce bir kaldırsın bakalım. Kaldırdı. Gitti. Sadece burası gitti. Başka hiçbir şey yapmadı. Her şey olduğu gibi kalıyor. Sadece 10 yıllık klinik deneyim rozetini kaldırdı. Markup bunu ifade ediyor. Bizim sadece istediğimiz alanlara veya bu alana mesela 4-2-2 değil de burayı geliştirelim diyebiliriz. 3 satır 3 sütun genişletelim diyebilirim. Bu
alanda bu şekilde seçip sadece bu alanı geliştirme imkanımız var. Bunu da yapsın, sonrasında diğer kısımlara geçeyim. Burada çok önemli bir özellik eklemişler bu arada. Bu Cloud Design'dan koda kısmı biraz sıkıntılıydı, biraz zordu. Onun için de çok müthiş bir yenilik getirmişler. Ancak ondan önce burayı yapması gerekiyor. 3'e 3, 3'e 2 yapacaktım aslında bak. 3'e 2 6 tane istemiştim. 3'e 3 yazdık. Yanlışlıkla hepsinin yüzünden 9 tane ekleyecek şimdi. 9 tane ne bulacak acaba, çok merak ediyorum. 9 yapma ya. 3'e 2 yap diyelim de zorlandı ya. Design zorlandı kardeşim. Tamam 3'e 2 yap sakin bir şekilde. 3'e 3'ü de yaptı aslında. Bak 9 tane sadece buraya ekledi. Tamam 3'e 2 olsun. 9 tane çok gereksiz, daha güzel gözüksün. Tamam. Bu alanda tamamladım. Markup özelliği budur. Sadece istediğin alanları seçip bu alanlarda düzenleme yapabilirsin. Buradan çıkalım. Comments kısmı var. Buralara burada yaşadığın problemleri. Comments kısmı aslında çok önemli mi ya? Yorum kısmı, buradaki sorunu, sıkıntıyı comments olarak belirtebilirsin. Ancak bunu da geçtim. Buradaki en önemli özelliklerden bir tanesi, en çok kullanışlı olan özelliklerden bir tanesi edit kısmı. Edit kısmına tıkladığımda istediğin alanları hiç Cloud Design'a tekrar bir düzenleme olarak göndermeden kendin değiştirebilirsin. Mesela burada zihninizde nazik bir alan açın diye bir metinimiz var. Bunu edit'e tıklayıp seçtikten sonra derinliklerine yolculuk olarak değiştirebilirim. Yolculuğa çıkın diyelim, bak çıkın daha güzel olur. Zihninin derinliklerine yolculuğa çık. Böyle kendim elimle değiştirebilirim. Bunun rengini mesela değiştirebilirim. Farklı bir renk yapabilirim. Sol taraftaki gördüğün neredeyse Figma ile WordPress ile Elementor ile aynı detaya sahip, bütün her şeyini edit kısmında değiştirme şansım var. Bunu sarı olarak bırakmayalım. Tekrar koyu alalım. Fontunu değiştirebilirim. Tahoma yapabilirim. Farklı bir şey yapabilirim. Metin aynı şekilde. Bu sol panelde gördüğün her şeyi bütün kısımlarda, mesela bu düğmeden, bu butondan bahsedelim. Bu butonun mesela arka plan rengini öyle değil de farklı bir renk yapma şansım var gibi. En önemli özelliklerden bir tanesi son sürümle beraber bu edit kısmı, canlı bir şekilde kendin istediğin düzenlemeleri yapabilirsin. Metinlerde, logolarda veya istediğin herhangi bir alanda burada bir bozulma yaşanmış mesela. Burayı görmezden gelebiliriz. Edit kısmının özelliği de bu. Edit'ten çıkalım. Bu yaptığımız değişiklikleri de kaydedelim. Sonra tekrar bakalım. Zihninin derinliklerine yolculuğa çık. Müthiş bir hero banner başlığı eklemiş olduk gibi. Ölçeklenebilir. %100, %50, %75. Burası çok. Buraya da geçtik. Present kısmı in this tab, full screen, new tab. Tasarımı yeni bir tabda, yeni bir sekmede görebiliriz. Bakın tasarım tamamen bu şekilde. Gerçek bir site gibi de öyle izleyebiliriz. Bu zaten eski sürümde de vardı bunlar. Bu şekilde geliştirme önerileri var. Tamam. Başka en önemli kısma geçiyorum. Birincisi edit kısmıydı. Tasarımı istediğim şekilde düzenleyebiliyordum. Kendi elimle editleyebiliyordum. Bu neyi sağlıyor biliyor musun? Token tasarrufu. Yani ben burayı zihninin derinliklerine yolculuğuna çık metinini bir önceki sürümde yazmam gerekiyordu. Bu şekilde yap demem gerekiyordu. Onu dediğim anda ne oluyordu? Token harcıyordu. Token israfı oluyordu. Ama böyle yaptığımda token israfı yok. En önemli özelliklerden bir tanesi paylaşma kısmına geldi. Bu tasarımı bir workspace olarak paylaşabilirsin. Başkalarına gönderebilirsin. Dışarıya aktarabiliriz. Export edebiliriz. PDF olarak, video olarak. Video varmış mesela. Videoyu dün görmemiştim. Yeni gelmiş olabilir. PowerPoint olarak, arşiv olarak, yani zip dosyası olarak veya standart bir HTML dosyası olarak bunları dışarıya aktarabilirim. O şekilde çalışmaya devam edebilirim. Farklı VS Code'da veya farklı kodlama araçlarını kullanmak için. Ancak ben bunu Cloud Design'da yaptım. Cloud Code'da da kodlamak istiyorum diyorsan da send to kısmı var. Burada gönderebileceğin yerler var. Şu an Cloud Code yüklü olarak geliyor. At the destination dediğinde diğer Canva'ya, Lovable'a veya Vercel, Wix'e gibi diğer kısımlara da gönderme şansım var. Peki bunları seçtiğinde ne olacak? Mesela Cloud Code'u seçtiğinde ne olacak? Gönder dediğimde bana iki seçenek sunuyor. Lokal olarak gönderebilirim bilgisayarda veya web üzerinden de gönderebilirim. Web kısmını kullanan var mı bilmiyorum ama ben VS Code içerisinde kullandığım için Cloud Code'u lokal olarak gönderme şansım var. Bunu şu şekilde yapabilirim. Buradaki bir prompt vermiş. Bu promptu kopyalayıp VS Code içerisine gidip bu promptu yazdığımda, bir klasör açıp bu promptu yazdığımda Cloud Code gidecek. Cloud Design'a gidecek. Burada zaten onu anlatıyor. MCP ile buraya bağlanıp bu tasarımı bulacak ve bunu geliştirmeye başlayacak. Ancak şöyle bir sorun var. Emin olmamakla beraber duyduğum, yapılan yorumlarda bunun müthiş bir şekilde şu an için çalışmadığını, ya çalışıyor tabii ki çalışıyor ama %100 şekilde verimlilikle çalışmadığını, bazen bazı sorunlar yaşattığını söylüyorlar. Bunun daha
daha da garanti yolu alt tarafta bir option seçeneğinde zip kısmı var. Bu tasarımı zip haline çeviriyor ve zip halini indirebiliyorsunuz. Ben bu zip'i indirdiğimde bu tasarım bu zipte gelecek. Bu zip'in içerisine baktığımda tasarım burada ve bir readme dosyasıyla beraber geliyor. Tasarım bak benim 2 tane görselim falan da buradalar. Asetlerim de buradalar. Bu zip dosyasını indiriyorsun. Cloud Code'a gidiyorsun. Bu sefer bak prompt değişti. Yine bir prompt veriyor. Ancak bir zip dosyasıyla beraber. Cloud Code'a gittin. Zip'i yükledin klasörüne. Bu prompt'u Cloud Code'a söyledin. Zip içerisindeki tekrar zip'i açalım. Zip içerisindeki readme dosyasını okuyor. Burada yapması gereken tüm her şeyi readme dosyasında belirtiyor ve Cloud Code'la da bu tasarımın aynısını geliştirmeye başlayabiliyorsun. En önemli özelliklerden bir tanesi buydu. Ne yaptın? Tekrar anlatıyorum. Biraz karmaşa yaşanmış olabilir. Zip'i indirdin. Cloud Code'a yükledin. Klasöre yükledin. Sonrasında bu prompt'u Cloud Code'a söyledikten sonra kendiliğinden dosyaları okuyup sana bu projeyi çıkarmaya başlayacak. Bu Cloud Design'ın tanıtım videosuydu. Cloud Design'ın yeni sürümünde neler değiştiği hakkında olan bir videoydu. Sonraki videoda da ne olacak biliyor musun? Cloud Design'da bir tasarım yapacağız. Yine böyle bir tasarım yapacağız. Bir web sitesi yapacağız. Hatta aynı web sitesi de olabilir. Bunu burada anlattığım şekilde gidip Cloud Code'da kod haline, lokal haline getireceğiz ve sonrasında o tasarladığımız web sitesini Hostinger'e yükleyip canlıya alabileceğiz. Bu videonun konusu bu kadardı. Sonraki videoyu kesinlikle kaçırmaman gerekiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere.